Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ayvalar dallarda kırılmakta. Tezgahlara bol bol geldi. Bu ayva mevsimini kaçırmadan hepiniz ayva reçeli yapın arkadaşlar. Güzel, tadında, kıvamında, rengi muhteşem ayva reçelleri yapın diye size bu videoyu hazırladım. Şimdi ayva reçeli yapmanın tüm püf noktalarını bu videomda bulacaksınız. Abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden gelen geri bildirimler bizim kendimizi geliştirmemize faydalı olacak. İşte bu görmüş olduğunuz ayva reçelim mis gibi, çok güzel, rengi muhteşem. İşte bunun püf noktalarını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Belki bilirsiniz, ayva çok bol olduğunda büyüklerimiz dermiş ki bu kış ayvayı yedik derlermiş. Sebebi de eğer ayva ağacı çok bereketli ayva verirse o kış çok soğuk geçermiş. O yüzden de ayvayı yedik bu kış derlermiş. Biz de ayva yiyeceğiz arkadaşlar çünkü bol bol ayva var. Tezgahlara düştü ve ben hemen bu ayvalardan size çok güzel ayva reçeli yapacağım. İhtiyacımız olan kilo olarak vermeyeceğim arkadaşlar. Kase ölçümüz olacak. Şöyle bir kase ölçümüz olacak. Bu kaseyi tepeleme doğrayacağız ve ölçümüz bu olacak. Bu kase üzerinden hareket edeceğiz. Malzemelerimiz karanfil, limon tuzu, tereyağı, şeker ve biraz da suya ihtiyacımız olacak. O tabii şekerin miktarını da doğradığımız ayvanın miktarına göre ayarlayacağız. Evet. Güzel ayva reçeli, kıpkırmızı ayva reçelimizin tarifine geçiyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, ayvalarımızı ikiye bölüp göbeklerini çıkarıyoruz. Göbeklerindeki çekirdekleri de ayırıyoruz. Bunlar çünkü çok kıymetli çekirdekler. Bu çekirdeklerden cilt bakım kremi yapıyorsunuz, nemlendirici yapıyorsunuz, cilt maskesi yapıyorsunuz. Bununla da ilgili benim videom var. Ayva çekirdeğinden gelen güzellik maskesi diye. O videomu da izleyebilirsiniz. Bunları da kullanacağız reçelimizde. Bir kısmını da cilt bakım için ayıracağız. Artık zamanı gelmiş, cildimize bakmanın zamanı. Dediğim gibi göbeklerini doğruyoruz. Önce ay şeklinde doğruyoruz. Yarım ay şeklinde. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben ayrıca kabuklarını ve içlerini de ayırıyorum arkadaşlar. Bundan da ayva sirkesi yapacağım. Bu kabuklarını da değerlendireceğim. Niye kabuklarını değerlendireceğim? Çünkü ilaçlanmamış, mumlanmamış. Satın aldığım ayvacı dedi ki ayvaları topluyorlar. Hem mumlayacaklar hem de donduracaklar. Aralık ayından sonra Ocak ayında tekrar piyasaya sürüp pahalı pahalı satmak için dediler. Ben o yüzden bir 10 kilo ayva aldım. Beni bir korkuttu. Hemen ayvalarımı aldım arkadaşlar. Tepeleme ayvalarımızı koyacağız. Şu kalın kısımlarını da arkadaşlar sirke yapmak için doğrayabiliriz. Tepeleme ayvalarımızı dolduracağız kasemize. Bir kasemizi koyduk. Silme kase şeker kullanacağız. Ve kasenin yarısı kadar da su kullanacağız. Ölçümüz bu. Tepeleme doldurduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu ikinci kasemiz, döktük. Suyumuz da arkadaşlar çok kararma yapmasın diye. Çünkü biraz zaman alıyor ayvayı ayıklamak, doğramak. Kararmasın diye limon tuzlu su karışımı koydum. Bu şekilde ayvaların bitene kadar kullanacağız. Ayvalarımızın kabuklarını soyduk. Onları önce elma dilimi, sonra da küçük küçük doğradık. Büyüklüklerini isteğinize göre yapabilirsiniz. Ben tekrar ölçerek tencereme koyacağım. Evimdeki en büyük tencere bu. Şimdi arkadaşlar tepeleme dolduruyoruz. Tepeleme bir kase. 2, 3,
7 kase arkadaşlar. Burada da bir yarım kase var. Yani 7,5 diyebiliriz. 7,5 kase. Kaç kase ayva koyduysak, doğranmış ayva, o kadar da şeker koyacağız. Evet. 7,5 kase şekerimizi koyduk. Şeker oranı kendi ağız tadınıza göre yapabilirsiniz ama çok az şeker koymayın. Çünkü bir kış boyunca yiyeceğiz bunları. Belki yaza kadar yiyeceğiz. O yüzden reçelimiz bozulmasın. Suyumuzu da arkadaşlar kase ölçüsünün yarısı kadar su koyuyorduk. Ben ölçtüm, tam 200 cc alıyor dolu dolu. O yüzden de ben 3,5 su bardağı su koydum. Üzerine ayva çekirdeklerimizi koyuyoruz. Bu ayva çekirdekleri hem bizim ayvamıza kıpkırmızı rengini verecek, hem de jelleşecek ve kıvam arttıracak içinde. Şimdi ocağımıza aldık. Öncelikle kaynayana kadar yüksek ateşte pişireceğiz ve yavaş yavaş şeker eriyene kadar karıştıracağız. Daha sonra bunun içine karanfil, isterseniz dal tarçın koyabilirsiniz. Hem koku verir hem lezzet verir. Bu şekilde. Şimdi biraz rengi kararmış gibi görünecek size ama o kaynamaya başlayınca tekrar beyazlaşacak ayvalarımız. Niye karardı diye endişelenmeyin. Ben bu arada bir tane ayva kesip bu pişene kadar o ayvayı yemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir de mumlanmış ayvaları almamaya çalışın ya da mumlu ayva aldıysanız arkadaşlar mutlaka kabuklarını soyarak tüketin. Ama güveniyorsanız ayvanıza kabuklarıyla beraber de yiyebilirsiniz. Bağırsakları çalıştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Daha pek çok faydaları var. Ben tabii kabuklarına güvendiğim için, mumlanmadığı için, dondurulmamış olduğu için daha öncesinden ben o kabuklarını da sirke yapacağım ama temizlik amaçlı kullanacağım o yaptığım sirkeyi. Çünkü her ne kadar kabuklarını kullansam da güvensem de aldığım kişiye bazen işte böyle bir güven sorunu da oluyor insanlarda. Şimdi bu güzelce kaynayana kadar bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi har ateşte önce kaynatıyoruz. Köpük köpük oldu. Şimdi buna 3 daha 12 tane karanfil koydum. Çünkü bayağı bir burada şey var. Ayva var. 2 dal tarçın koydum ve çok köpürmesin diye 1 tatlı kaşığı kadar da içine, yani böyle köpükleri de alınabilir ama artık köpükleri almaya gerek yok. Tereyağı gibi bir mucize var. Böyle 1 tatlı kaşığından biraz fazla tereyağı koydum. Dediğim gibi fazla olduğu için. Bu tereyağı bizim reçelimizin üzerindeki köpüğü söndürecek. Gördüğünüz gibi köpükler yavaş yavaş kayboldu. Rengi de gayet güzel oldu. Daha kaynatacağız tabii, bu hemen bitmedi. Ne kadar kaynatacağız? Kıvam alana kadar, rengi biraz pembeye dönene kadar kaynatacağız arkadaşlar. Ayva reçelimizin rengi çok güzel oldu. Şimdi ben buna bir yarım limon sıktım. Taze limon. Biraz da bir 5 dakikada limon suyuyla kaynayacak. Ayva reçelimiz oldu. Eğer akıtırken damla damla akıyorsa reçelimiz olmuş demektir.
Reçelimiz hazır. Şimdi reçelimizi kavanozlarımıza koyacağız. Sıcak sudan geçirdiğimiz